Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Daha önceden bir tane 3060'larla ilgili ve V1'lerle ilgili bir video çekmiştim. Ama bu sefer tamamen nasıl yaptıysa sizi oradan alayım. Çünkü tek kameram var, o da telefonum. Şöyle yapacağım. Elimdeki RTX MSI'ın 3060'lar V1. Şimdi internette şöyle bir argüman dolaşıyor. Anakartlar, bir anakartta tek 3060 çalıştırılırsa işte 51 MHz'e kadar çıkabilir. Öyle bir şey yok. Şu an ben tek anakartla 2 tane çalıştırabiliyorum. Diyeceksiniz ki orada da boş slotlar var. Onları da takabilirsin. Onları takamam. Çünkü neden? Şimdi V1 3060'lar şöyle bir şey istiyor. En önemli kısmı bu zaten. PCI Express 16 yani X16 kullanıyor ama versiyon 3.0 olması lazım. 2.0'da bu işe yaramıyor. 3.0 olması lazım. Şu anki anakartta da ve 2 tane PCI Express 3.0 var. Diğer çıkışımda PCI Express 2.0. O yüzden onu kullanamıyorum. Onu kullanırsam otomatikman 26 MHz'lara falan düşüyor. Şimdi başka ne yapmanız lazım? 51 MHz'lara yaklaşmanız için şöyle cihazı kandırmanız lazım. Bu 4K işte ekran takılıymış gibi şey yapıyor. Sinyal veriyor ekran kartına. Ekran kartı da bunu algılayıp diyor ki bana ekran takıldı, tam performansında çalışayım gibisinden bir algoritması var sanırım. O şekilde çalışıyor. Şimdi burada başka size ne söylesem yararlı olur diye düşünüyorum. SSD kullanıyorum ben. SSD'ler önemli. Özellikle sistemin açılış safhasında falan. Hadi açılışı da geçtim. İşte yazım olarak da önemliler. Peki PCI Express 3.0 destekleyen işlemci olması gerekiyor. Şu anda bunun üstünde Ryzen 3200 var. En düşük oydu. Ben 500 liraya almıştım. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Üstünde 4 GB'lı bir RAM var. RAM'in o kadar hızlı olmasına gerek yok. Ama SSD olursa daha düzgün çalışıyor. Şimdi burada bir sürü akıllı prizler var. Şimdi bu akıllı prizlerin için kullandığıma gelmeden önce şeylerden de bahsedeyim. Hangi driverları kullandığımı. Şu anda 470.05 beta versiyon driverını kullanıyorum. Bunu da şeyde göstereceğim ben zaten. Bilgisayarın içine bağlanıp tekrar göstereceğim. Ethernet'le bağlamamız lazım. Şimdi o neden lazım? Yani aslında lazım değil ama yani şundan dolayı Ethernet'le bağlarsak 1-2 MHz daha yüksek alıyoruz. Yani Ethernetsiz bağladığımda aslında gözüken MHz yüksek ama ortalama düşük oluyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Yani orada grafiklerde tekrar yani tam şu ana koyarım ben o grafiklerde. Ortalama düşüyor. Ortalama bizim için önemli. Zaten parayı da ortalamadan kazanıyoruz. Şimdi şunlara gelecek olursak bu röleleri niye kullanıyorum? Bu güçte takılı olan priz power supply'in tamamen enerjisini kesmek için kullanıyorum. Hem de bundan watt'a okuyabiliyorum. Şu anda kaçtı bu? S05'ti sanırım. SL05 S-Link'in SL05. Bu da SL01 versiyonu. Bu çok güvenilir gelmedi bana. Onun için de buna bir otomasyon yazdım. Şöyle çalışıyor. Güç yani ekran kartları kapandığında bazen bug'a düşüyor. Ekran kartları kazmayı durduruyor. Ekran kartları kazmayı durdurduğunda buradan watt düşümü oluyor. İşte 2 ekran kartı 300 watt çekiyorsa kapandığında 150 wattın altına düşüyor. Ben de 150 watt olarak ayarladım. 150 wattın altına düştüğünde buradaki sinyal gönderiyor. Bunun üstünde bir röle var. Bu aslında fiş bu. Şöyle çıkartayım. Bu bir fiş.
Bu normal. Bunun orijinalini bozmadım. Bu flash. Buna bir saniyelik bir sinyal gönderiyor. Buradan röleden anakartın start stop butonuna gönderiyor. Bir saniye basıyor. Bilgisayar tamamen kapanıyor. Bir dakika sonra bir saniye basıyor. Tekrar bilgisayar açılıyor. Windows ortamında zaten programlar hazır açılmada olduğu için de direkt kazmaya başlıyor. Ben hiçbir şeyine müdahale etmemiş oluyorum böylelikle. Şimdi bilgisayar kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bilgisayar kısmına geldik. Bilgisayara bağlantı olarak ben iki tane program kullanıyorum. Biri AnyDesk. Şurada gözüküyor. Diğeri de TeamViewer. Bunlarla bağlanıyorum. TeamViewer biraz daha stabil çalışıyor. Çünkü bir hata verdiğinde AnyDesk bağlanmasa da TeamViewer bağlanmış oluyor. Şimdi ağaçları görüyorsunuz. Buradaki düşüm ekranına bağlı olduğumuzdan dolayı, yani burası 49, biri 48. Ben burada daha fazla hareket yapsam buradaki şey düşecektir. MH'ı düşecektir. Çünkü ekran kartını kullanıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Yani en azından hangi miner programlarını deniyorum. Şu anda Phoenix ile kazıyorum. T-Rex ile denedim ama fazla bilgisayar açılıp kapanıyor. Yani hata vermiyor. Anlık ekran kartları kazımı durduruyor. Birkaç saniyelik, ama birkaç saniyelik de olsa benim sistem bunu kapandı olarak algılayıp yeniden başlatıyor bilgisayarı. Her gün bir kere yeniden başlatmış oluyor. Şimdi Phoenix'le yaparken işte 4 günde bir belki oluyor. Şimdi şu anda Nvidia'nın 470.05 beta versiyonunu driver'ını kullanıyorum. Şurada ayarlarımı görebilirsiniz. Core Clock'u -200'e çekip memory'yi de +1300'e çektim. Power limitimi de 70'e kadar düşürdüm. Ama genelde bu, yani %70 düşürdüm. Genelde bazen biraz aşabiliyor. Ortalama 120 watt falan çekiyor. Şu anda burada kaç watt gösteriyor? 119 watt gösteriyor. Bir ekran kartı için. Şu anda iki kart da aynı anda kazıyor. Ben bunları 51 mAh'a kadar çıkartabiliyorum ama hani çok fazla zorlamak istemiyorum. Zaten ekran kartım yok başka. Piyasadan da bulamıyorsun. En azından daha uzun ömürlü olsun diye. Hem de bu mAh'lardayken, mesela 49 mAh'lardayken ekran kartları düşmüyor. Mesela 50 mAh'lara veya 49,5 mAh'lara çıktığımda ekran kartları her gün bir kere, yani 8 saatte bir ortalama bir kere driver hatasına düşüyor. Kapatıyor kendini. Mesela şöyle kapatalım miningimizi. Ben başlangıcı şuradan Microsoft'tan şuraya şu adresten şeye çektim. Başlangıç konumlarını, kısa yollarını attım. Bilgisayar her yerinden başladığında programa çift tıklamış gibi davranıp mining programını başlatıyor. Kaldığı yerden de devam ediyor. Bu bilgisayarın ortalama açılma süresi 10 saniye ve 10 saniyede de kapanıyor. Bu da SSD'nin faydaları. Başka ne gösterebilirim size buradan? Aslında başka bir şey yok madencilikte. Olabilir. Şöyle yapalım. Şu sürümü kullanıyorum Windows'ta. Enterprise LTSC diye bir sürüm var. Ürünü. Bu sürümü kullanıyorum. Şimdi neden bu sürümü kullanıyorum? Çünkü bu en az donanım isteyen, en stabil sürümlerden bir tanesi. Normal bir Windows 10 kullandığımda mining işlemini kesiyor. Bunu da güvenlik duvarı yüzünden yapıyor. Ben de onun için antivirüs Kaspersky'ı kullanıyorum. Kaspersky'ı kurup antivirüsü durduruyorum. Bu da Windows Defender'ın engelliyor. Çalışmasını engelliyor. Böyle çözmüştüm ilk başlarda. Ama bu versiyona geçtikten sonra böyle bir problemim kalmadı. Antivirüs kursam da problem çıkartmıyor.
Gördüğünüz gibi 2 tane 3060 çalışıyor. Bu da tamamen PCI Express 3.0 2 tane olmasından kaynaklı. Yani 3 tane PCI Express 3.0 soketim olsaydı o zaman 3 tane çalıştırabilirdim tek anakartta. Şu anda ben X370 Gaming anakartları kullanıyorum. Yani benim elimde o vardı, onu kullanıyorum. Sanırım bu kadar. Bilgisayar kısmını da göstereceğim. Programları gördünüz. Bütün şeyleri gördünüz zaten. Hangi programlarla bağlıyorum ayarlarımı ve kazdığım MH'ı da gördünüz arkadaşlar.